Değerli arkadaşlar, özellikle son yıllarda şu veya bu şekilde iktidarı ele geçirmiş olan siyasilerin ve onlara bağlı oligarşik iş adamları gruplarının, örnek Rusya veya diğer ülkelerde de var bunlardan, belirli bir iş adamı grubuyla işin başına geçmiş başbakan veya cumhurbaşkanının ülkeyi bir tür soyması sonucunda oluşan servetlerin takibi ve halklardan çalınan bu paraları yeniden bu halklara devredilmesi yönünde çok ciddi kampanyalar ve hazırlıklar var. Yani küresel kapitalizm esasında kendi bünyesine aykırı buluyor bu gelişmeleri. Yani durup dururken bir oligark, bir iş adamı, bir ülkenin cumhurbaşkanına yakın bir karakter veya onun çocuğu, damadı, kızı her neyse birdenbire küresel sistemin o finans uygulamalarında multimilyon, milyarlara yaklaşan paralarla karşımıza çıkıyor. Bu kapitalizmin sağlıklı işlemesi açısından da doğru bir yapılanma değil. Kapitalizm her ne kadar acımasız ve ekonomik ilişkiler açısından daima sermaye gruplarını ve zenginlerini kayıran bir sistem olsa da hırsızlığın sistemin merkezine, çekirdeğine yerleşmesine izin vermez. Bir yere kadar verir. Kara para veyahut kimliği bilinmeyen paralar özellikle kriz dönemlerinde önemlidir. Onlar kullanılabilir. Uyuşturucu paraları dahil olmak üzere ama onun limitleri vardır veya onun bir yapısı vardır. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere esas olarak Anglo-Sakson bir ittifak olarak Rusya'nın neredeyse 600 milyar dolarına el koyacak ölçekte bu sisteme hakimdirler. Yani bir ülkenin cumhurbaşkanı veya başbakanı ailesiyle beraber zenginleşiyorsa dünyada onun parasının nerede olduğunu bilen iki güç Amerika ve İngiltere'dir. Almanya falan filan bu kadar bilemezler. Nitekim Ukrayna Savaşı'ndan sonra alınan kararlar doğrultusunda Anglo-Saksonlar Putin'e yakın ne kadar oligark varsa hepsinin malına, mülküne, parasına ne kadar kolay el koydular. Demek ki hepsini takip ediyorlarmış. Hepsinin paralarının nerede olduğunu, hatta yatlarının Marmaris'te mi olduğunu her şeyi biliyorlarmış. Sadece bir düğmeye basmalarına kalmış. O yüzden şimdi bu yüzyılın en önemli cümlelerinden biri, kelimelerinden biri kleptokrasi. Kleptokrasi siyasi gücüyle halkını soyup sovana çevirenler için kullanılıyor. Kleptokrasi. İşte İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy bugün tarihi bir açıklama yaptı. Dedi ki artık para aklama ve hırsızlığın altın çağını sona erdirmeye karar verdik. Ya arkadaş bunu daha önce karar versenize niye bugün karar veriyorsunuz? Meşru olmayan yollardan para ve servet biriktiren kleptokratlara karşı gereken düzenlemeyi başlatıyoruz dedi. Şimdi kemerleri sıkı bağlayıp ilk 3 örnek hemen devreye sokuldu. Demek ki ellerinde namütenahi bilgi var. Şimdi eğer yurt dışına para kaçırmışlar da beni dinliyorsa mesela bu ülkede, oğlum yandınız. Yani bu adamlar bütün bu paralara el koymaya karar vermiş durumdalar. Dünya savaşına giderken belli ki paraya ihtiyaçları var. Ne kadar ülkelerden kaçırılmış para varsa hepsi zaten bunların bankalarında. Etki alanımızda diyor adam David Lammy. Kim oralar? Nereler? 2 tane yer var. Orada offshore hesaplar var. Man Adası ve Cayman Adası. O da dahil uygulamaya.
Bugün İngiltere, Dimitri Firtaş, Ukraynalı milyarder, Isabel dos Santos, Angola eski Cumhurbaşkanı'nın kızı ve Aviers Lembergs, Letonyalı oligarkın tüm malına, mülküne ve parasına el koydu. Bitti. Adamlara diyorlar ki siz bu ülkelerinizden çalmışsınız. Biz bu paraları dondurduk. Günü geldiğinde ülkelerinize geri vereceğiz. Ve Lamy diyor ki bugün tüm varlıklarıyla istemeye aldığımız bu insanlar kendi halklarını soyan insanlar. İngiltere Dışişleri Bakanı diyor. Kendi ülkelerinin eğitim, sağlık ve sosyal destek programlarına harcanacak paralar bizim kontrol ettiğimiz alanların finans sistemine kaymış durumda. Artık bu böyle sürmeyecek diyor. Yani kendi ülkesini soymuş bir politikacı veyahut o politikacı ile işbirliği yapmış bir iş adamının parasına İngiltere el koyacağını bugün resmen açıkladı. Ve başladı koymaya. 3 tanesi gitti. İşçi Partisi hükümeti yolsuzluk ve rüşvetle mücadele programı çerçevesinde bir önceki muhafazakar hükümetin Ukrayna Savaşı ile beraber başlattığı kampanyayı genişletme kararı almış. Londra artık bir para aklama merkezi olmayacak. Orada çok FETÖ'cü var ha. Zengin FETÖ'cüler orada. Türkiye'den kaçan parayı Londra'ya taşıyordu. Değil mi? Biliyoruz. Türkiye'den kaçanların hepsi Londra'ya da yaşıyorlar şu an. Gitti. Buraya gelen veya İngiltere kontrolündeki tüm finans sisteminde duruma el koyma süreçleri başlayacak. Aldığımız kararlar ile İngiltere kirli parayla buluşmayacak. Bu aynı zamanda etkimizin olduğu her alanda yaşanacak. Yani Man Adası ve Cayman Adaları falan filan. Dos Santos bir dönem Afrika'nın en zengin kadını olarak adlandırılmış Cumhurbaşkanı'nın kızı 350 milyon pounduna el koydu İngiltere bugün. 500 milyon dolar eder. Sen kimsin de Afrika'nın Angola'sında 500 milyon dolar buldun? Dimitri Firtaş daha önce Gazprom'la çalışmış. Rusya'nın tamamı rüşvet ve yolsuzluk parasıymış. Belirtmiyorlar ama milyar dolar diyorlar. Ve Letonya'nın en zengini Lambergis serveti tamamı siyasi güce dayalı. Orayı siyasi kadrolarla birlikte soymuşlar. Olay budur. Artık burayı da takip edeceğiz mecburen. Bakalım kimlerin paralarına İngiltere el koyacak veya donduracak. Geri verecek mi, vermeyecek mi? Bilmiyoruz. Bakacağız. Hoşça kalın.